Arkadaşlar hepinize merhaba. Edirne'deyiz. Yine Egea ile birlikteyiz ama özel bir sebebi var. Benim için her şey işte izlenme ya da işte Egea'yı çektik bir daha Egea'yı çekiyoruz değil. Gerçekten samimi, gerçekten iyi işler yapmaya çalışan ve adım adım bu yolda ilerleyen Ahmet'le birlikteyiz. Ahmet kardeşim diyeceğim sana. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Biz ederim. Ahmet'le nasıl tanıştık? Hemen oradan bahsedeyim. Instagram'dan bana yazdı. Abi seni öyle linçlemişler, böyle yazmışlar. Ama ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de daha yeni girmeme rağmen ben de böyle sıkıntılar yaşıyorum demişti. Güzel bir destek olmuştu. Ben de kendisini bu vesileyle tanıdım ve geçen hafta abi Ege'yi keşke test etmeseydin. Seni Edirne'de misafir ederdik. Üstüne bir de ciğer yerdik. Hem de arabayı test ederdik. Bak benim araba biraz daha dolu dedi. Dedim ki hiç önemli değil. Ben senin o güzel gönlün için tekrar Egea test ederim. Hem senin kanalında hem de kendi kanalımda da bunu yayınlarım diye de düşündüm. Ahmet Gündüz linkini de açıklamalara ve yoruma da bırakacağım arkadaşlar. Aynı anda hem paylaşıyorum YouTube kanalında hem de Ahmet Gündüz'ün kanalında olmuş olacak. Eğer paylaşıyorumdan izliyorsanız her iki kanala abone olun. Ahmet Gündüz'ün kanalında izliyorsanız yine her iki kanala abone olun arkadaşlar. Çünkü en büyük sıkıntımız abone sayısı. Ahmet ben çok konuşuyorum, çok konuşurum. Kusura bakma hakkını helal et. Estağfurullah abi. Sen kendinden biraz bir bahset. Ondan sonra arabadan bahsederiz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ahmet Gündüz. Edirne'de yaşıyorum. 29 yaşında bu işe başladım. Şu an 30 yaşındayım. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Mart ayından beri otomobillerle alakalı YouTube'a içerik üretiyorum. Erdem abimle de Instagram'dan bir shortsundan tanıştık. Ona bir destek mesajı attım. Çünkü benim de çok zoruma gidiyor bu yapılan gereksiz yorumlar, gereksiz tepkiler benim de zoruma gittiği için halden anlamak lazım dedim. Empati yaptım. Oradan 6 Temmuz'da ilk mesaj atmışım. Onu da belki abim paylaşır belki onda. Evet. Erdem abim sağ olsun İstanbul'dan kalktı geldi. Beraberce yeni aldığım daha 1000 kilometre yapmadığım aracımı beraberce çekiyoruz abi. İnşallah. İnşallah. Tekerine taş değmesin diyeyim. Memleketini şöyle göstereyim mi? Memleketi söylemeye gerek yok arkadaşlar. Plakadan belli oluyor zaten. Fanatiklik var mı? Yok. İyi güzel. Hiçbir şeyin fanatikliği iyi değil. Evet. Lütfen fanatik olmayalım arkadaşlar. O zaman hemen anahtar tasarımıyla başlayalım. Başlayalım abi. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Anahtardan bahsedeceğim çünkü anahtarımız bir önceki Egea'dan farklı. Bu aracımızın donanımı Launch Plus bir önceki araçta Urban'dı ya da Urban diye telaffuz edilen oluyor. İkisi de söyleniyor abi. Evet, anahtar biraz daha farklı. Nasıl özellikleri var? Aracın yanına geldik, elimizi kapıya koyduk. Kapıları otomatik olarak açtı. Araçtan çıktık, düğmeye bastık ve kapıları kilitledi. Aynalar kapanmıyor. Kumanda üzerinden camları açıp kapatamıyoruz. Kumanda üzerinden yalnız bagajı açabiliyoruz. Güzel bir özellik. Onun haricinde şık güzel bir anahtar. Tasarım olarak zaten bir önceki araçla neredeyse aynı. Biz daha fazla böyle farklarını anlatalım Ahmet. Ön tarafta ızgara farklı demiştin. Evet, krom detaylı bir ızgara geliyor. Launch paketle beraber geliyor. Fakat bu araç Launch Plus. Launch Plus olması Launch'tan farkı ne abi? Önde park sensörlerini görüyoruz. Launch pakette bu yok. Krom detay haricinde Urban veya Urban paketle aynı. Şurada bir fitil var mı bilmiyorum ama mesela bir öncekinde dilini görmüştüm ama bunda görmüyorum. Bir açar mısın hemen? Tabii. Abi fitilden fazlası var orada. Sanki Önceki sahibi önceki sahibi Metehan abim arabayı doldurabildiği kadar bütün şeyi doldurmuş. Burası boş geliyor. Önceki araçtan da aşinasınız. Burası motora herhangi bir su girmesini engelliyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir su izi motorda yok. Yok. Üstte Şurayı da var. kendisi taktırmış. Evet. Çünkü bu olmadığı zaman şuradaki mandal gözüküyor. Güzel. Madem hemen açtık bence hemen değerlendirelim. Yine sağ taraf gördüğünüz gibi açık. Sol tarafta yine aynı şekilde açık ama yani bu fiyat performans ürünü olarak değerlendireceğiz. Yine buralar plastik, sağ taraf plastik. Peki yağ çubuğun nerede? Çekeceğim hemen. Şurada abi. Ben de daha 1000 kilometre oldu alalı da bir performansı kullanıp bir daha da bakabiliriz yağ eksiltiyor mu diye. Hemen belli olmaz gerçi de. Yani şöyle aldığında nasıldı? Hiç bakmadım. Hiç bakmadın. Güzel, bir bakalım o zaman. 2021 model 25 binde aracın. Motor sıcak, zemin düz. Bir de yağsız çıkıyormuş. Yağsız çıkıyormuş. Sonuna kadar dolu. Odaklamayı yaptım bilmiyorum. Bak şöyle yaparsam daha güzel yapar. Abi, Evet. evet. Herhangi bir sıkıntı yok. En son bakıma ne zaman girdi? 1000 kilometre önce. 1000 kilometre önce en son bakıma girdi. Zaten 1000 kilometre de çok fazla zaten yağ yaktıramazsın. Yağ yaktırmak için bu arabayı biraz daha böyle performanslı kullanmak gerekiyor. Normal kullanımda hele ki sen Edirne'desin, düz yollar bir sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Burada ses yalıtımı var. Daha fazla bahsedecek bir şey yok.
Eklemek istediğin bir şey var mı? Tamam, abi. teşekkür ederim. Sis farları normalde sarı fakat sahibi değiştirmiş, beyaz olmuş. Evet, çok. Sahibi bayağı bir eklenti yapmış bu araca. Jant çapı 17 inç, 225 45 17 Continental Eco Contact 6 lastikler var. Bakalım fren performansımız ne olacak diyelim. Aynalar üzerinde herhangi bir kamera veya ışıklandırma bulunmuyor. Dönüş sinyali sol tarafta. Bir önceki sahibi araca bayağı bir eklenti yapmış. Güzel de olmuş. Evet, kapı kolumuz da bu şekilde. Tasarımını ben beğendim. Hatta çizilmesin diye şuraya güzel bir malzeme eklemiş. Her şey logoda abi. Sibo kapağı bile Fiat logolu. Evet, fark ettim. Şöyle göstereyim onu da. Kapılara kadar işlemiş arabayı. Arka tarafa geldiğimizde fark olarak ne var? Anahtar şu anda cebimde benim. Ayağımla şöyle geldim. Soldan sağa abi. Soldan sağa. Açtı O yine. açtı. Güzel. Bagajı açabiliyoruz. Bu çok güzel olmuş. Tabii ki elektrikli değil. Bagaja geleceğiz. Üst tarafta eklenti bir spoilerimiz var. Bunlar da yine Evet ama abi. güzel durmuş. Şık durmuş. Burada bagajı yüklerken çizilmesin diye güzel bir yine aksesuar var. Bunlar hoş olmuş. Alt tarafta torsiyon çubuğu kullanıyor. Herhangi bir fark yok burada. Yan tarafa geldiğimizde yine depo kapağımız muhtemelen aynı tarzda. 45 litrelik bir depomuz var. Arkada ne yazık ki yine kampana bulunuyor. Ben en azından üst donanımda disk olsun isterdim arkadaşlar. Daha fazla iki aracın farkından bahsedelim istiyoruz arkadaşlar. Videoda çok uzun olmasın diye. Şimdi buradan kapıyı açabiliriz. Bagaj kapağını açabiliriz. Özellikle açtım. Şöyle hatta biraz daha aşağı alayım. Şurada bir düğmemiz daha var. Buna bastığımızda ne oluyor? Geldik, kapattık. Bastığımızda aracın kapılarını da kilitlemiş oluyoruz. Anahtar cebimizde olduğu sürece. 520 litrelik bir bagajımız var. Burada yine korumak için güzel bir aksesuarımız var. Detayları bir önceki testte görebilirsiniz. Şimdi arka yaşamanına geçelim ve farklarını anlatayım size. Burada bir kol dayamam var. Evet, açmak biraz zor. Sadece kol dayıyorsunuz. Buraya termos ya da herhangi bir şey yapmamışlar. Adı gibi kol dayama. Arkaya bir erişim yok. O olsa güzel olurdu. Yine 3 tane el tutamağımız var. Diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi şöyle göstereyim yeterli. Sadece şurada sağ taraf biraz yakın oluyor. Araç biraz dar olduğu için mesela boyum 1.85. Tık kafam buraya değiyor. Muhtemelen böyle küçük çukurlarda kafa atacağız buraya. Öyle gözüküyor. Her iki tarafta da malzemeliğimiz var. Bir adet de USB-A çıkışımız bulunuyor. Farklar bunlarla sınırlı değil. Bir şey daha gördüm. Güzel. Yükseklik ayarı var. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bak burada bağlantısı farklı. Ötekinde daha bence kötü bir bağlantı vardı. Bunun bağlantısı daha güzel. Buraya direkt şaseye bağlamışlar. Bu arada şasi demişken ön tarafa geçelim ve bir farktan daha bahsedelim. Bir önceki araçta burada farklı bir ibare vardı. Fakat bu İtalya yazısı var. Sanırım Türkiye yazıyordu değil mi? Tofaş yazıyordu. Tofaş yazıyordu. Launch pakette ve Launch Plus pakette şasi İtalyan şasi kullanılıyor diye bir bilgi var. Bel desteğimiz var bunda fark olarak. İçine geçelim. Oradaki farkları anlatalım. Şimdi hem çalıştırma ekranını göstereyim hem de aracı çalıştıralım ki klimayı da açalım çünkü çok sıcak. Dijital klimamız var, otofonksiyonumuz var. Tek taraflı. Hissiyatlar aynı. Direksiyonda bir koruma var. Güzel olmuş. Bir öncekinde burada bir tuş vardı ama hız limitleme vardı. Bunda hız limitleme Önceki araç kaç modeldi abi? 25. O yüzden o Evet. Bunda GSR2 ile gelen özelliklerden bir tanesi. hissiyatlar ama aynı arkadaşlar. Gıcır 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 ses geliyor. Fakat ne gelmiş? Dijital ekranımız gelmiş ve burada 10 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranda gerçekten çok güzel. Alt tarafa geldiğimizde park sensörü açma kapama düğmesi var. Onun haricinde herhangi bir fark bulunmuyor. Aşağıya doğru geldiğimizde koltuk ısıtıcılarımız var. Yerleri gerçi hiç ergonomik değil. Sonradan yapıldığı belli, değil mi? Zahmet çekmemizi istemişler abi aşağıya. Aynen. Yani 40 yıl düşünsem orada olmaz herhalde. Burada bir de kablosuz şarjımız var. Yolcu için ses açma kapama düğmemiz var. Neden? Çünkü burada ses açma kapama düğmesi yok. Bu kadar tuş var. Arka tarafta diyor Ahmet, arkada var ama diyor bu sadece sesi açmak ve kapamak için. Yani şiddet ayarı yapamayız burada. Yok yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yukarı abi açıyor, aşağı kapatıyor. Bak bunu şimdi öğrendim. Solda da parça değiştirmek için. Solda da ben bunu bir önceki videoda yanlış anlattım. Düzeltiriz Vallahi abi. yanlış anlattım. Düzeltiriz Ben abi. onları fark etmedim ya. Sahibi bilmiyor Yani abi. sahibi zaten benden öğrendi şurada düğme olduğunu. Şuradan ana işte her şeyde her testte bir şey öğreniyoruz. Bilmiyordum ya. 8-15 Eylül tarihleri Vay be. Şuradan bastım, kapattım. Açtım. Sesini de buradan ayarlıyorum. Şuradan da
AM, FM, Apple CarPlay varsa onları vallahi yanlış anlatmışız ha. Güzel. Neyse. O da bizim hatamız olsun. Biz de kendimize hemen bir bahane bulalım. Bütün arabalarda burada olur abi. Bu ne ya? Arka tarafta bunu var ya hani bilmeyen adama söylesen mümkün değil ve eminim ki bu fiyatı kullananların da bir kısmı bilmiyordur. Bilmiyorlar abi. Vallahi bilmiyordur. Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Benim önceki araçta Linea'ydı. Onun tuşları direksiyondaydı. Ben direksiyonu kaplattıktan sonra tam kaplama yapmıştım. Ses açma kapama tuşunu kullanamamıştım. Arkada olması benim için şu an daha iyi. Yani ben yine kaplama yapsam altına kaplıyorlar biraz direksiyonu. Ya, tabii alışmayla alakalı bir şey. Alışmayla vallahi ben kusura bakmayın yanlış bilgi vermiş oldum. Farklardan bir diğeri ve güzeli otomatik kararan dikiz aynası. Sağ tarafta makyaj aynasında aydınlatma ışığımız var. Yaşasın. Sol tarafta yine yok. Far ve yağmur sensörümüz var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Şerit ortalama sistemimiz yok. Güvenlik paketinde Güven- var abi. Ha. Sadece Plus paket bu. Güvenlik paketi aldığımız zaman otonom frenleme, işte o şerit takip gibi özellikler geliyor. Bunda o yok. Yani O yok. Limited'in 2021 versiyonunun bir tık kırpılmış hali diyebiliriz buna. Anladım. Şöyle hızlıca bir ekrandan da biraz bahsedelim. Ana sayfaya geldiğimizde görüntü bu şekilde ve sağ tarafa geçip diğer yerlere de gelebiliyoruz. Üstten kaydırma falan yok herhalde. Yok abi. O yok. Medya kullandığımız FM, AM, Telefon. telefon. Araç ayarlarında profil ayarlarını yapabiliyoruz. Güvenlik ayarları nerede? Aşağı indirirsiniz abi şuradan. Emniyet ve Şuradan. sürüş. Evet. Emniyet ve sürüş ekranına geldiği zaman park asist, ön park asist ses ayarı, kör nokta uyarısı gibi ayarlar var. Buradan yine aşağı inebilirsiniz. Pardon özür. Tekrar buradan aşağı indik. Bir daha abi. Evet. Telefon burada. Diğer ayarları buradan yapıyoruz. Aynen silecek. Aynalar ve silecek ayarlarını buradan yapıyoruz. Işıklar burada. Uygulamalara geldiğimizde de bu ekran geliyor. Tripte ne yakmışız? Yine onları görüyoruz. Sıfırlamak için yine uzun basmak gerekiyor. Evet abi. Neymiş ortalaman bir merak ettim. Sen biraz performanslı kullanıyorsun. 8.3. Evet. Yakıyor abi. Yakıyor. Basıyorsun çünkü. Yakıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Zor yetiştim 1.3 TC ile. Yapma abi o. Yol düz olduğu içindir. O zaman ne yapalım? Sürüşe geçelim mi? Geçelim abi. Hadi sürüşe doğru geçelim. Hemen teçhizatlarımızı donalım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi en sevdiğimiz kısma yani sürüş kısmına geçiyoruz. Hala kanala abone değilseniz, hatta iki kanalda abone değilseniz, videoyu beğenmediyseniz ve hype yapmadıysanız vallahi ayıp ediyorsunuz diyeyim. Evet abone olsun arkadaşlar. Lütfen emniyet kemerimizi bağlayalım Ahmet kardeşim. Bağlayalım abi. Start stop düğmemiz var. Eğer şöyle sağ tarafta bir yerde olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Niye? Göremiyorum. Gördüm. Hissetmen lazım abi. Evet hissettim. Mesela üst donanım ne isterdim? Elektronik. Değil mi? Elektronik bir park freni olsun isterdim. Tabii ben her şeyi istiyorum. Müşteri olarak ben istiyorum. Verirlerse Ne hala? ne ala. Vermezlerse yapacak bir şey yok. Şimdi yola çıkmadan önce ben hemen ekranda burada gördüm. Trip A'yı ne yapalım? Resetleyelim ki ne yaktık? Ondan da bahsedelim. Edirne'de ne yaktık? İstanbul'da ne yaktık? Geldim. Trip A. Trip A'yı sıfırlamak için A'ya basılı tuttuk. Aa, buraya mı basacağız? Bir öncekinde oradaydı. Bu değil ha. Bu başka bir şey. Bu başka bir... Bu başka bir şey, evet, tamam. Ve hızlı, daha hızlı çalışıyor. Ön tarafta ben yine sol taraftan ve sağ taraftan bunları değiştirebiliyorum. Neler var? Ses menüsü var, uyarılar var, araç konfigürasyonu. Aa çok güzel. Dijital ekran. Çok hoşuma gitti bu. Trip A, Trip B bunlar üst tarafa geçip değil mi? Bunları görebiliriz ama Akü sıcaklığını falan da göre bir şey. evet orada şeydeydi o sanırım. Bir sola gelin abi. Araçta. Yukarı abi. Şimdi Yukarıda. Evet. Serviste ne kadar var, ne kadar şarj ediyor onu gösteriyor. Yağ sıcaklığını gösteriyor. Radyatör sıvı sıcaklığını gösteriyor. Çok güzel. Lastik basınçlarını göstermiyor. Eğer uyarı varsa gösterecek Evet, bize. Hemen ana ekranımıza dönelim. Beğendim. Limitör. Yok abi. Şey mi? Kesici, Neden diyorsun. kesiciye giriyor biliyor musun? Onu da ben öğrendim. Debriyaja basmayacaksın. Basarsan debriyaja 3500'e kadar. Aa, şey. Bunun da sebebini 0-100'de anlatacağım sana. Launch control gibi mi oldu Onun ya? gibi oluyor, evet. Ben bunu yeni öğrendim. Abi, Bilmiyorum. öğreniyoruz. Bak her araba, ben onu diyorum. Yani Egea'ydı bu, bilmem neydi diye bakmıyorum. Her araç benim için okunmuş bir kitap gibidir. Kesinlikle abi. Çıkmadan hatta şuna da bakalım. Kamera olarak netlik bir öncekiyle aynı. Çok böyle mükemmel değil. Yine burada çizgilerimiz yok. Fakat burada sensörlerimiz gelmiş. Öndeki araç yabancının değil, tanıdık. Vurabiliriz abi. Vurabiliriz abi. Bakalım vuracak mıyız? Evet, gösteriyor. Biraz daha yanaşabilirim. İkimizin... Ah niye gitti bu?
Çok yanaştın herhalde. Burada da gösteriyor. Ha, orada gösteriyor. Aslında burada mesela göstermesi lazım onu değil mi şu anda? Şöyle abi, geri kameraya taktığınız zaman bir ayarı var. 10 saniye sonra gitti. 10 saniye, o yüzden. Tamam. Şuradan takip edin diyor Okey. sonra. Güzel. Tamam. İlla da çarpmayalım arabamıza. Yine geri biraz zor geçiyor. 1.3 Geri- Multijet de böyleydi. Evet. Sen kampanayla ilgili bazı araçlarda olduğunu söylemiştin. Evet abi. 1.6 Multijet ve 1.5 hibritte ve 1.0 5 lane station wagonlarında arkalar disk geliyor. Disk geliyor. Onun dışında 1.4 Fire'de, 1.3 Multijet'te, 1.0 5 lane'de bunların sedanlarında kampana geliyor. Kampana geliyor. Evet, maliyeti biraz daha ucuz. O konuda hemfikirim. Disk ister miydim? Tabii ki isterdim aracımda. Arada fark şöyle. Özellikle yüksek hızlarda fark biraz daha artabilir ve ard arda yapılan frenlerde fark biraz daha artabilir. Yoksa kampana, tüy, kaka değil. Değil abi. Ya hızı zaten arabanın belli. Ha, 1.4 arabanın Fire hızı yani. belli, evet. Ne yapabilir? Mesela maksimum taş atlasa 200 km hız yapar bu araba ki çok zorladığımız zaman. Ama yani onun arabası değil yani 1.6 Multijet gibi uçan kaçan bir araba olmadığı için mühendisler buna gerek duymamışlar. Aynı zamanda kampananın maliyeti daha düşük bakım Tabii. olarak. Onu da düşünmüşler yani. Biraz övelim abi. Tabii biraz övelim. Ama biz övmüyoruz biliyorsun değil mi? Biz neyse onu söylüyoruz abi. Kablosuz şarjımız var. Buraya koyduğumuzda bakalım telefonumuz şarj olacak mı veya burada bir uyarı gelecek mi? Şarj oldu. Alt tarafta şöyle bir mavi ışık yandı. Ön tarafta ben bir şey göremedim ama. Yok abi bu uyarı çıkmıyor. Sadece burada mavi ışık yanıyor. Çok verimli bir şey olduğunu söyleyemem. Biraz yavaş şarj ediyor ve telefon ciddi olarak ısınıyor. Isınıyor. Onu da söyleyeyim yani. Ama ne oluyor? Şarjınız daha az bitiyor. Çünkü buraya kablosuz bir Tabii. şekilde bağlanıyorsunuz. Çok şarj yiyen bir şey. Yine shift göstergemiz var. Uyuyor musun buna? Uyuyorum abi. Ama mesela rampa çakacaksam onu dinlemiyorum yani. Arttır Evet, diyor. Ben tabii. devir çevirtiriyorum ki bayılmasın diye yani. Yola göre. Çünkü ilk arabamda o yoktu. Mesela devir göstergesi dijital güzel ama mesela orada ibri olarak gösterse sanki daha güzel olurmuş. Kesinlikle abi. Benim hani Ege'deki kombinasyonum analog bir gösterge olsa, şu teyip olsa ve diğer şeyler olsa daha iyiydi benim için. O biraz yanıltıyor beni. Yani hız devir oranlarını söylemeye çalışırsak biraz sonra zor söyleyeceğiz. Çünkü 200-200 artı. Oo, söyleyemeyiz. söyleyemeyiz. Yani Birisi 506 ve 500 üzeri. Yani şu an mesela 1500 ile 2000 devir arasında gezdiğimde hep aynı çizgiyi görüyorum. Evet, aynen öyle abi. 117 de aynı, 125 de aynı, 127 de aynı. Bu aynı şeyi göstermiyor yani. Hata payı büyük. City modu artık kapatayım. Fakat City mod şehir içinde gerçekten işe yarıyor. Fakat ben ana ekranı çok beğendim. Kırmızı olarak alt tarafı göstermesi güzel. O da biraz böyle sekmeli sekmeli gidiyor değil mi? Böyle doğrusal bir artma yok dikkat edersen. Ya da o kadar hızlanmıyor muyuz? 1.4 Fire olduğu için Ha, normal ama 1.6 normal. Multijet olsa 5.5 artacaktı. O zaman sıkıntı var da şu an sıkıntı yok. Yok, analog göstergeden bahsediyorum. Mesela Evet, şöyle evet, diğer öyle abi. evet bak fark ettin mi? Evet abi. Yani hadi tamam hızlanamıyoruz ama yavaşlıyoruz. Atlamalı gidiyor. Yavaş kalıyor abi. Böyle Evet. rahatsız edici bir şey var. Çok kaliteli değil yani. Evet. Göstergen, yakıt göstergesi. Onlar da nasıl biliyor musun? Sağ taraftaki gösterge. Sanki burada bir gösterge yok da 2-3 tane led koymuşlar. Öyle yani öyle zaten o şekilde. Fiyat tempraları hatırlayın abi. Evet. Fiyat tempraların göstergesi gibi ışık yanıyor böyle hani. Oraya Evet, geldiği evet. zaman aynı Evet. sistemin biraz daha geliştirilmiş hali. Kesinlikle öyle mükemmel bir gösterge yok. Buralar zaten hep sabit. Aynen öyle abi. Sadece orta tarafı değiştirebiliyoruz. Yarı dijital diyebiliriz abi. Hız sabitleme sistemim var. Şerit ortalama sistemi yok demiştik. Yok abi, hiçbir şey yok. Olsun. Peki bunda da mesela yine 1-1 mi artıyor bakalım? Evet. 10-10 artmıyor mu? Yok abi, bir Artmıyor. tek tek basmanız gerekiyor. İlginç. Neden? Yani şöyle bastığım zaman 10-10 artsın. Arkadaşımda Fluence vardı. 12-2-2 artıyordu mesela. Evet. 2-2. Yani uzun bastığında da 10'un artması iyi olurdu. Peki araç menüsünden sana zahmet güvenlik ayarlarına gelir misin? Tabii ya. Burada her şey Türkçe mi? Evet. Evet. Bunu güzel yapmışlar. Park assist, park yardımı olabilirdi. Bir önceki Egea'da o kadar çok brake assist seviyesi gibi bir şeyler var. Mesela line keeping assist yazıyor ya da bir şeyler yazıyor. Güzel çeviri yapmamışlardı, eleştirmiştim. Geri görüş aynanı beğendim. Güzel. Biraz daha açılı olsa daha iyi olurmuş. Sadece eleştirimi oldu. Çok az bir şey daha geniş olabilir. Kör nokta uyarı sistemin var ve güzel çalışıyor. Şehir içinde de iyi çalışıyordu. Şimdi sol tarafta bir Egea geçiyor bizi yine. Evet.
zamanında güzel uyardı. Ses veremedi abi burada ama şehir içine girdiğimiz zaman uyarıyor. Yanında birisi var diye bir ses veriyor yani. Yavaş hızlarla giderken. Evet, sinyal verdiğinde o uyarıyı yapabilir. Bakalım. Evet, aynen bu şekilde. Aynen öyle. Tabii sinyal de vereceğiz ki sistemler güzel çalışsın. Yani aslında önce kurallara biz uyacağız, sonra araçlar uyacak. Aynen öyle abi. Apple CarPlay ve Android Auto var. Şu an Android Auto'dan bağlandık. Kablosuz olarak bağlanabiliyoruz. Fakat bu donanımda alt paketlerde kablolu bağlantı gerektiriyor. Aynen Bunun da öyle. bilgisini tekrar verelim. Müzik performansı olarak test edelim bakalım. O zaman belki sızlara yüreğim. Ne diyorsun? Önce senin yorumunu merak ettim. Linea'dan bu arabaya geçen bir adam için mükemmel. Tamam. Daha üstünü kullanmadığım için bir şey diyemiyorum. Siz daha iyi kıyaslarsınız abi. Tamam. Sınıf standartlarında yani fazlası yok. Güzel yanı şu, en üst ses seviyesinde bile bozulma yok. Orası güzel ama çok iyi değil. Standartlarda. Maksimum sesliydi bu ara. O bir patlamalar yapıyor yani. Yapıyor mu yine? Şu an yaptım mesela. Tam çok iyi değildi ses. Tabii yani ama o kadar böyle bir bozulma falan yok yine. Evet. Ya burası bozuk bir yer. Buradan her geçtiğimde içim zıplıyor. Araba takur tukur ettikçe. Lastikleri biraz büyük sanırım, biraz hissettiriyor onu. 17 inç olduğu Evet, için evet konfordan biraz olsun böyle alıyordur. Şunu yapıyor mesela. Arada stabil değil diyor. Tamama basıyorum, bir daha geliyor. Evet, ani bir fren abi. Güzel geçeriz. Egea ne yapıyormuş bakalım. Aferin sana. Yapıştır abi. Atsın arkayı. Güzel güzel tutuyor. Yapıştır abi. Bizden başka kimse yok burada. Yapıştırıyorum da gitmiyor. Ya olduğu kadar abi. Olduğu kadar. Diğeri ne veriyorsa. Kapatayım mı klimayı? Klima etkiler değil mi? Artı 5 beygir. 0 yüzde kapatırız. Yani zaten şöyle, bu araç ekonomi aracı. Yani 95 beygir, 127 Newton tork var. Fazlasını beklememek lazım. Kesinlikle. Düz yolda güzel gidiyor. Bayır tırmanırken hele ki yüklüyse araç illaki klima da açıksa problem yaşayacaksınız ama bunu bilerek almanız gerekiyor. Aynen öyle abi. Ya ben dedim ya, ben bu arabayı niye aldım? Ben Trakya'da yaşıyorum. Hı hı. Yani yol az çok kameradan belli olur. Burası dümdüz bir yer. Yani benim burada 1.6 multijet alırım da şehir içi kullandığım zaman bu araba tıkanacak. Partikül filtre problem var. Yine 1.3 multijet aynı şekilde. Sessiz bir araba istedim. Daha çabuk ısınan bir araba istedim. Bakım maliyetleri de daha düşük bir araba istedim. Yokuşa da çok işim yok. Hı hı. O yüzden 1.4 Fire benim işimi şimdilik görüyor. Görüyor. Şerit takip sistemini nasıl açıyorsun? Yok abi şeritler. Ha şerit takip yok. Yok abi. Hiç yok. Hiç Ha, yok. pardon. O gelmemiş abi. Anladım. Plus pakete artı olarak güvenlik paket olsaydı olacak. O olacaktı. Güvenlik paketi yok. Sadece Launch Plus paket abi. Otonom kendisini frenleme sistemi, şerit takip yok bunda. Şöyle bir şey var abi, güvenlik paketinde urbanda da güvenlik paketi alınabiliyor. Launch paketin güvenlik paketiyle akıllı uzun far desteği geliyor. Yani uzunları açtığın zaman karşıdan araba Evet. gelince kapatıyor. Launch'ın güvenlik paketinde o da var. Ya bunda o yok. Yok. Mesela şimdi hafif bir bayır çıkıyoruz. 6. vitesteyiz. Şöyle 90'a doğru gelelim. Evet. Mesela şu anda dip gazdayım. 85'e düştüm. Diyor ki vites düşür diyor. Daha shift demedi orada gerçi de. Evet demedi. 5'e aldım. Kendine güveniyor. Bak hala hızlanamıyoruz. Şimdi arkadaşlar sakın eleştirmesinler. Yok arabayı kullanmayı bilmiyorsun şöyle Evet, böyle. biliyoruz da bakıyoruz yani. Onun Test ediyoruz yani. Tabii tepkilerini görmeye çalışıyoruz. Evet demek ki 4'e kadar düşmek gerekiyor ki gitsin. Evet, bunda kardeşi geldi şimdi arkadan. Büyük bir ihtimal 1.6 multijet bu da. Evet bu aracı tavsiye edebiliriz değil mi? 1.6 ise tabii bakalım. Yok bu da 1.4. Sadece kaptırmış geliyor O bu kaptırmış geliyor. Egea'nın yorumlarına yazmışlar az önce. Geçen haftaki videoya. Bu arabayı alacaksanız dizel alın diye. Evet. Ama az önce sen güzel bir şey söyledin. Yani kullandığınız yere göre de alışkanlıklarınıza da göre motor seçimi, araç seçimi yapılabilir. Kesinlikle abi. Karadeniz'de olmuş olsaydım dizel bir araç alırdım. dedin. Alırdım. Yani doğuda yaşasaydım alırdım. Evet. Ama Trakya'da gerek yok. Zaten bu Trakya halkına baktığın zaman Egea'ların Trakya'da çoğu 1.4'tür zaten. Çünkü bakım maliyeti düşük. Yokuşta işimiz yok. Yani hayvan için saman taşımıyoruz, başka bir şey taşımıyoruz. Ailecek. Ben 2,5 kişiyim yani. Benim ailem 2,5 kişi. Ben eşim ve 2 yaşındaki bir oğlum. Bana hala yetiyor. 170-180 de bu arabayla rahat bir şekilde gidebiliyorum ben kullanmasını bildiğiniz zaman.
hız yapmak isterseniz mesela. Evet. Silecekler beni rahatsız etti. Seni de rahatsız ediyor mu? Ediyor abi. Görmemek istiyorum onları da görüyorum. Değil mi? Evet. Şöyle bir çalıştıralım. Güzel, yıkaması falan hoş. Onda problem yok. Ama en son geliyor arkaya. Hatta sileceğin altını bile görüyorum ben. Gözükmemesi gerekiyor. Accent'ler vardı 2009 model. Bizde mesela onda cama bir siyahlığı fazla yapmışlar. Gözükmüyordu mesela. Şu camdaki siyahlık biraz fazlalaştırılsa yine gözükmeyecek yani. Arabayı kalitesiz hissettiriyor bence. Biraz hissettiriyor. Palio'daydım aynısı, Linea'ya geçtim aynısı. Aynı biz Fiat grubundan devam ettiğimiz için bu anlamda bir geliştirme yapmamıştır. Ne yazık ki. Azıcık açık kalsın. Tamam. Evet, şimdi drone çekimi yaptık. Umarım sizler için de eğlenceli, güzel görüntüler elde etmişizdir. Biz memnun kaldık. Fakat camlarımız niye açık? Bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ben sağ taraftan tek tuşla açtım. Tek tuşla kapatamıyorum. Sağ tarafta ekipman var. Arka taraf tek tuşla da açamıyorum. Ön tarafı da tek tuşla açıyorum. Evet. Muhtemelen tek tuşla kapatıyor muydum? Tam emin olamadım ama Kapanıyor abi. tek tuşla kapanıyor. Aynen, onu sen daha iyi bilirsin. Hı hı. Bunların da tamamının, az önce ben şey demiştim, hepsi açılıyor demiştim. Düzelteyim, yanlış bilgi vermeyeyim. Ben öyle düşündüm, yani öyle olmalı. Sadece şoförün otomatik inip kalkıyor. Bu otomatik iniyor, kalkmıyor. Bir güvenlik önlemi olduğunu düşünüyorum abi, dedim ya. Hani otomatik... Yok abi, şöyle sıkıştırma zaten mekanizması var. Onun bir sensörü var. Güvenlikten ziyade ucuza kaçmak. Olabilir abi. Öyle abi. Bu arada telefonum gerçekten ısınmış. Çok Şimdi, ısıtıyor abi. evet. Racebox'ı açalım. 0-100. Şimdi. Güzel atamadım. Doğrulanmış zaman 16 saniye. Of. Çok geç. Burada benim de biraz hatam vardı ama ben 14 ölçmüştüm tek başımayken. Hani sen de Ben ağrım abi. ağırlığı 100 kilodan fazla. var biraz. O yüzden 14'ün altı mümkün değil. Fabrika verisi 11.8 mümkün değil ya. İmkansız abi. İmkansız. Fabrika uzayda ölçüm yapmış olabilir. Yani bu araba ağır diğerlerine göre, bir de hani jantı olsun, ekstra donanımları Tabii. olsun, ekstra bir ağırlığı da var yani. Hı hı. Hafif bir araç değil diğerlerine Değil. göre. Fren testi. Şimdi. Oh. Evet, güzel durdu. Gayet iyiydi bence. 38 metre. Goodyear 40 metreye durmuştu. 2 metre daha iyi fren mesafesi. Süper durdu abi. İşte bu kanalın farkı da şu Ahmet Hocam. Biz test ederken, yani bir test varsa sonuç vardır değil mi? Yoksa bu daha iyi duruyor gibi Daha demek iyi. istemiyorum. Evet, o yüzden işte bu ekipmanları, bu cihazları kullanıyorum. Yoksa işte bu araba sessiz. Ama ne kadar sessiz? Evet. Hadi ölçelim. Ölçelim abi. Ben de merak ediyorum. Bir şeyi test ediyorsanız o testin verileri olmalı. Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ya veri içinde ekipman olmalı. Tabii. Ekipman içinde bir ekonomik olarak bütçe ayrılmalı. Tabii. Bu da emek demektir. Bu da abi ne ister? Beğeni ister. Abonelik ister. İster. Yorum ister, bu tarz şeyler. Evet. Ama nedense arabaları böyle öven kalanlar var ya. Evet. Onların videoları böyle bakıyorum. Beğeniler gırla, bizimkilerde yok. Neyse, inşallah olacak. Arkadaşlar şu an beğeni tuşuna İnşallah. bas. Şu an beğeniyorlardır abi. Zar zor beğendirtiyoruz kendimize. Çünkü bu işin yakıtı, bu işin mazotu, bu işin benzini beğeni abi. Tabii. Motivasyon lazım ha bana. Kesinlikle şevk veriyor. Bir Bak, sonraki sabah videoya. çıktım, İstanbul'dan Edirne'ye geldim test için. Yoksa yani bir maddi kazancımız yok yani. Gider var abi. Gider çok Açık abi. açık konuşalım. Yani Evet. nereden baksanız 2 lira sadece bir yakıt paranız olacak, git gel. Tabii. Bunlar hep bir otoban parasıydı vesairesiydi. Tamamen muhabbet için, tamamen samimane bir şekilde, ticari bir amaç olmadan çekilen bir video. Dediğim gibi abi, ticari bir amaç Tabii. olsaydı zaten burada Olmaz. Olmaz, Zaten ben olmaz. bugün senin için geldim gerçekten. Yani Allah razı olsun. Egea bahanemiz, inan. Tabii bir de hani akşamda bir ciğer yersek böyle. tabii abi. O sözümüz abi. Yok ben bunu şaka söylüyorum yani. Ciğer de yememiz lazım tabii. Edirne'ye gelmişiz. Bir de güzel camimizde gezeriz Allah nasip Evet ederse. abi, inşallah. Ya İyi yorum olur. yazan arkadaşlar işte yok o yokuşu bende şu araba var çıkarım diyenlere ben yorum olarak yazıyorum. Edirne'deyiz. Buyurun gelin. Ciğer kadar. ikram edelim diyorum. Evet. Daha devamı gelmiyor muhabbetin yani. Doğru. Ben doğru. şurayı 180'den çıkarım, 200'e çıkarım. Gel abi Edirne'ye deneyelim diyorum yani. Yok, cevap yok. Maalesef öyle abi. Bekliyoruz arkadaşlar, Edirne'ye gelirseniz. Test ederiz. Ciğerler Ciğer de bizden yeriz. diyorsun. Ciğerler Hadi de bizden bakalım. yani. Bak buna gider. O zaman ses ölçümlerine başlayalım. Yapalım abi. Ama burası şey mi? Sessiz asfalt değil mi burası? Arabada ekstra bir ses yalıtım var abi. Öyle mi? Fitiller sesi ekstra kesiyor. Sessiz değil mi şu an?
Evet, bayağı sessiz. Sessiz abi dedim ya. Ekstra bir yalıtım var arabada. O alttaki fitiller olsun, kaputaki fitil olsun, Kapı içlerinde kapı içten fitil olsun. Bunlar hep sesi kesen şeyler. yapmışlar. Bir de İtalyan şasi dedik ya videonun başında. Onun da ekstra yalıtımlı olduğunu söylediğimiz ön cam, akustik cam. Camda da bir yalıtım var. Araba 1.4 zaten sessiz bir araba. 10 numara bir asfalt değil. Güzel bir asfalt. O kadar uzmanında değilim ama araba sessiz. 90 49 desibel. 100 50 desibel. 110 51 desibel. 120 52 desibel. Araçta ses yalıtımı var ve kesinlikle fark etmiş. Çok güzel. Ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Linea 1.3 bangır bangır böyle motor kucağımızda giderken buna geçince bayağı fark etti. Sol abi. Evet, gerçekten iyi. Benim de çok hoşuma gitti. Senden önceki sahibi zaten bu araca yalıtım yapmış ve fark etmiş de. Kesinlikle abi. Continental'den de kaynaklı olabilir yine. Ama tabii bunda da mesela 17 inçti. Güzel bir işçilik yapılmış burada. İşini iyi yapan firmalar var. %7 eğimli benim yokuş testi yaptığım yerde burası abi. Yokuş testini burada yapıyorsun. Biz de yapalım. Yapalım abi. Sen kaptırarak gir abi. Atmosferi kullanır gibi gir istersen. Normal basarak gidiyorum ben o zaman. Evet. Yani atmosferik araba böyle kullanılır. Böyle kullanırsan ne yapar onu da beraber görelim. Yoksa 3000 devirde yokuşa girip de 3'e aldım gitmiyor demek doğru değil yani. Karakteri bu değil arabanın. 5. vitesteyim. 130'da geldim. Tam gaz oturdum. Evet. Demek ki 4'le gelmek gerekiyor belki de ama yo hani evet 4'le gelmek gerekiyormuş ama işte bu kadar abi yani Bu iddiası abi. yok. Yani eti Bu. budu bu. Tamam. Yani mesela Tam gazdayım, hala tam gazdayım. Hiç çekmedim, 5. vitesteyim. Sen de böyle mi gelirdin? ben 6 ile gelip 140-150 ile gelirdim oraya. Ha. 120 ile çıkardım. Ben yani kurallara biraz daha uyayım diye o şekilde yaptım. Çünkü oradan da linç yiyebiliyoruz. Evet. Ahmet, verilerin hani çok değişeceğini düşünmüyorum. O yüzden 80-120'yi de bence geçelim. Bence de abi. 14 saniye civarındaydı çünkü. Ben şöyle aracı özetleyeyim. Senden önceki sahibinin yaptırmış olduğu ses yalıtımı çok belli. Güzel bir yalıtım yapılmış. Motoru tekrar daha konuşmaya gerek yok. Motor cansız. Ekonomik mi sorusuna da şöyle cevap verelim. Araça geldik. Trip A. 7.8 yaktık. Biraz zorladık biz. Evet. Yani zorlayınca da tabii ki yakacaktır ama zorlamazsanız atmosferik motorların ekonomi performansı da var. Kesinlikle abi. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan arabayı ilk aldığımda 170-180 ile geldim. 10 litre civarı yaktı. Öyle sürerseniz böyle yakar yani. Tabii, daha tabii. stabil yani 110'a sabitleyip gelirsen daha az yakar. Bu 2 kere 2 4 değişmez. Bazı eksikler giderilmiş. Ön tarafta mesela park sensörünün olması güzel olmuş. Buradaki ekran kesinlikle güzel olmuş. Ben bunları beğendim. Eksi yanları zaten malzeme kalitesi. Onları hani bu videoda çok değinmedik ama. Ve şunu da sana sorayım. Sence bu araç hangi segment? Abi B Plus gibi böyle B'nin bir tık üstü gibi. C diyemeyiz değil mi? Yani Ben öyle düşünüyorum. C dersem şimdi ne var C'de? Octavia var C'de. Ne bileyim Jetta var, Civic'ler var. Focus var. Bakmak lazım. Şimdi bir Tabii. Focus'a bindim ben mesela. Test yaptığım arabalardan en iyisi oydu neredeyse. Dağlar kadar fark var arada. Araba uzun ama mesela dar. Değil mi? Linea'dan daha geniş. Şöyle ben eski arabamdan kıyaslayayım. Linea'dan daha kısa, Linea'dan daha geniş. O daha böyle şey gibiydi. Kundur ayakkabı gibiydi böyle. Evet. Uzun bir tasarımı Güzel, vardı onun. güzel. Bu biraz daha yayvan abi böyle, daha geniş. Yol tutuşu anlamında da ben beğendim, daha iyi. Özellikle Continental'ler iyi iş çıkarmış. Çok da fazla zaten zorlamaya gelecek bir araba değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlanmıyor zaten abi. Evet. Yani yaptığı yapacağı o. Evet. Ama frende 38 metre bence güzel. Kampanyanın da çok büyük bir etkisi olmadığını görmüş olduk. Sizden önce ben de test ettim onu da. Yani ben o kadar iyi duramadım. Belki de basmadım o kadar. Yani böyle zıpladım öyle şu an. Değil mi? Test zamanında bayağı iyi durdum Evet. maşallah. O zaman güzel bir video oldu. Her iki kanalda da aynı anda yayında arkadaşlar. Ahmet Gündüz'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Paylaşıyorum, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.